Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir kayıtla daha sizlerle beraberiz. Yoğurt İnç isimli süt ve süt ürünlerini seven kardeşimizin kaydıyla beraberiz. STRV 103B 10 seviye İsveç avcısı. Kardeşimizin ismi Yoğurt ama hangi marka olduğuyla ilgili bir malumatımız yok. Dost Yoğurt da olabilir. İçim de olabilir, ülker de olabilir. Bilmiyoruz. 8, 9 ve 10 seviye tankların olduğu bir karşılaşmaya düşmüş. Oraska hemen bir hoş geldiniz diyor. Gold mermi hiç almamış, gerek yok demiş. Normal mermisi zaten iyi delen bir tank arkadaşlar. APCR mermi 308 deliyor, 390 alfalı. Gold mermisi 350 deliyor. Patlayıcısı ise 53 delip 480 vuran bir tank. STRV 103B nasıl bir tank diye soracak olursanız yeni arkadaşlar için söyleyeyim. Kuşatma kipi bulunan, yani X tuşuna basarak nişan moduna geçtiğiniz, gizliliği son derece yüksek, DPM'i oldukça yüksek, yani dakika başına hasarı muazzam olan, 5,5 saniye civarında yükleyen, 390 rakibi darlayan bir tanktır. Yeter ki uygun koşullar oluşsun. Yeter ki üstüne basan olmasın. Uzaktan çalışmaya fırsat tanısınlar. Böyle paleti vurup ondan sonra 400 390 rakibi paletten çıkartmadan eritmenizi sağlar. Keyifli bir tanktır ama çok harita seçer. Her haritada oynayamazsınız. Böyle dümdüz bir tank gibi görünse de özellikle 10 seviyesinde zırh vardır. 9 ve 8'inde zırh yoktur arkadaşlar. Biz bunları söylerken kardeşimiz de 1 kill 2234 hasara ulaştı. Bakalım Yoğurt kardeşimiz karşı taraftan bir cacık yapmayı başarabilecek mi? Biz de merakla bekliyoruz. Yalnız nişangahı fazla açıp hiç normal nişangah kullanmayıp sunucu nişangahıyla oynamaya çalışıyor. Geriye doğru çekilmeye karar verdi. Bu hat düşecek. Hemen bu tankla hızlı gidebilmek için arkadaşlar, geri de çok hızlı gider bu tank ayrıca. Hesabında olmayan arkadaşlara söylemiş olalım. Yani 50 kilometreleri falan görür geri giderken. Özür dilerim. Bir atış sektiriyor ve kendini daha sağlam bir yere atmaya çalışıyor. Bir atış daha geliyor. Zırh dediğimiz mevzu bu arkadaşlar. Şöyle bir kendi kamerasından çıkalım göstereyim. Şuradaki kapolası hariç önden baya sektirir. Tekrar 15 metre çalının gerisine çekilerek gizliliğini de kullanarak rakibi eritmeye başladı. Bu arada 13.90'ı garaja gönderiyor. Bir kilana açıldı önünden. Onun da alt plakasından 400 yapıştırıyor. Tam bu tankın aradığı maç stili arkadaşlar. Rakip basacak, siz gizli bir yerden çatır çutur vuracaksınız. Bu tarz bir oynanış tarzı var. Bu tankın savunma amaçlı muazzam tanktır. Yani müfrezelerde de içinde çalı olan, orman olan haritalarda kullandığımız oluyor. Ara ara bu tankları. Oyun 9-8'e geldi. Can puanında çok az da olsa gerideler. Buradan yükselmeye çalışan FV'ye görüşü var. 15 metreye çekiliyor, çift çalı yapacak. Tam çekilemedi, harita bitti ama yani açılmayabilir çünkü gizlenmesi iyi bir tank gerçekten. İkinci atışında vuruyor. Ne kadar hızlı yüklediğini görüyorsunuz arkadaşlar bu arada. Yani 5,5 saniye civarında, 5 saniye civarında çatır çutur atışlarını yapabiliyor.
5500 hasara ulaştı. FB tekrar basınca onu da garaja gönderiyor. Kontender açıldı bir tane. Yani tam STRV maç arkadaşlar yani. Rakip basacak, sizle ilgilenmeyecek, siz vuracaksınız. Çok keyifli olur. Her zaman denk gelmez ama denk geldiği zaman da seç beğen at yaparsınız. Çünkü çok hızlı yüklüyor. Görüyorsunuz yani rakip birinci atışı daha anlamadan ikinciyi vurur. 7200 hasara ulaştı. Yanındaki ELC'nin ölmemesi de dostumuza büyük fayda sağladı. Çünkü bir yandan da açılan tanklara atış şansı buluyor ELC'nin spotu sayesinde. Bir tık daha geri çekilmeye karar verdi fakat açılıyor. Contender'den bir atış geldi. Daha geri hatta çıkmaya çalışıyor. Bu arada ELC ölüyor. Mecburen yaklaşacak. Birazdan spotlar düşecek çünkü. Kepi spotlaması gerekiyor. Muhtemelen ELC kepten çıktı. Çalının dibinde bekliyor. Tekrar geri çekilmeye karar verdi. Buradaki ağacı kullanabilir. Ama burayı kullanmamayı tercih etti. Ağır tank ZT2'nin yanına doğru geçiyor. O zaman biz de bir hızlandıralım. Daha hızlı geçsin kardeşim. Tekrar kuşatma moduna yani nişan moduna geçiyor arkadaşlar. Bir kısar tank yaklaşıyor. Bakalım görüş olacak mı? Görüşü oluyor. Atış isabetli olmadı. Biraz kararsız bir arkadaş gibi geldi bana. Yani bir basayım mı diyor, bir basmayayım mı diyor. Biraz öne mi geçeyim, biraz arkaya geçeyim. Tekrar kipten çıkıyor. Biz de şöyle bir tık hızlandıralım. Kuşatma modunda gittiği için yavaş gidiyor arkadaşlar. Normalize dönüyoruz. Tekrar ön tarafa doğru yanaşıyor. Moda girdi. Atışı var. Versiyon 5'e yandan güzel bir atış. Spot yiyor ama çok umursamadı. Fakat versiyon 5 delebilir. Bu arada ST2 ölüyor. Buradan basan bir UDES 14-15 var. Bu tankın da sıkıntısı bu arkadaşlar. İşte tanklar size çok yaklaştığı zaman moda girmeniz gerekiyor ve zaman kaybediyorsunuz 2 saniye kadar. O yüzden her zaman diğer tanklara bir tık mesafeli kalmak zorunda kalıyorsunuz. Dediğim gibi harita seçen bir tank. Özellikle savunma maçlarında iş yapıyor gene ağırlıklı olarak. Rakip ELC burada.
Moda girdi tekrar. Tabi yavaşlıyor haliyle. Diğer LC önemli bir tankı garaja gönderiyor. Maç 2'ye 2 kaldı. Bir Kontander ve bir tane versiyon 5 var karşıda. Tekrar bir hızlandırdım. Burada pozisyon alıyor artık. ELC spot için ön tarafa doğru geçiyor. Versiyon 5 açıldı. Güzel bir atış. Gizliliği iyi demiştim hatırlarsanız. Versiyon açamadı dostumuzu ve garaja doğru. Pardon, Kontander'miş, özür diliyorum. Versiyon sandım bir an. Kontander'i garaja gönderiyor. Tekrar bir hızlandırdım arkadaşlar. Versiyon 5 açılıyor fakat görüşü yok muhtemelen. ELC'ye yardım amaçlı gitmeye karar verdi. Versiyon 5'in bu arada canı bayağı yüksek. ELC 2 vuruş yapıyor. Ve ölüyor. Büyük hata yapıyor. Bakalım versiyon 5'i yakalayabilecek mi? Versiyon 5 burada üstüne basıyor, kipe giriyor. Ölü tankı kullanmaya çalışıyor versiyon 5. Bu arada ölü tankın paletlerinin arasından güzel bir atış yaptı. Versiyon onu düşünememişti. Kapolasını görmeye çalışıyor fakat bu atış delmedi. Tek atışlık bıraktı. Yüksek rollerse çekebilir tek atışta. Versiyon tekrar aynı hatayı yapıyor. Palet arasından görünebilir. Deniyor fakat toprağa vuruyor. Versiyon yanaşıyor. Bakalım yükleyebilecek mi? Yükleyemedi. Bir atış daha yapıyor. İğne deliğinden geçiriyor farkındaysanız. Fakat düşük rolledi. Şanssız bir atış. Ve yine iğne deliğinden geçirerek 6. killini çekiyor. Maçı takımına getiriyor. Yoğurt kardeşimiz. Karşı takımı cacık yapmayı becerebiliyor. Biz de tebrik edelim kendisini. Tankası geliyor. Yüksek kalibre müttefik madalyası ve Top Gun madalyası geliyor. 9679 hasar, 6 kill, 1190 baz deneyim almış. 36 atışın 30 isabetli, 27'si doğrudan deliyor. Kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımıza like ve beğeni atalım. Yorumlarınızı dikkatli okuyorum biliyorsunuz. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.